Herkese merhaba. Bugün kış hazırlıklarının vazgeçilmezi olan tarhana tarifiyle karşınızdayım. Haydi başlayalım. Öncelikle bütün malzemelerimizi robottan geçireceğiz. İlk aşamamız bu. Bu tarifte kullandığım bütün miktarları size söyleyeceğim. Siz de isterseniz daha azıyla ya da daha çoğuyla yapabilirsiniz. 3 kilogram biber kullandık. Kırmızı ve yeşil biber ama kırmızısı çoğunluktaydı. Yani 3 kilogramın içinde yeşil biber yarım kilo kadar ancak vardı. İlk önce gördüğünüz gibi biberleri robottan geçirdim. İki kilogram soğan kullandım. Ve büyük bir baş da sarımsak kullandım. Yine gördüğünüz gibi bunları da robottan geçiriyorum. Bu oranları damak zevkinize göre artırıp azaltabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Burada ise bir demet maydanoz ve bir demet nane kullandım. Yine robottan geçiriyorum onları da. Bütün malzemeler incecik oluyor. Üç kilo da domates kullandık. Bütün malzemeleri robottan geçirdim ve güzelce karıştırıyorum. Hazır. Bunu pidenin iç harcı gibi düşünebilirsiniz. Şu anda bütün malzemeleri karıştırdım ve hazır. Son olarak yoğurt kaldı. 3 kilo da yoğurt ekliyorum. Ve yoğurdunu da ekledikten sonra tek kalan işlem ununu koyup karıştırmak. Bu aşamayı da annem gerçekleştiriyor. Biz bu malzemelere 8,5 kilo un kullandık. Göreceğiniz gibi videoda da karıştırıp ekleme yaptık. Karıştırıp ekleme yaptık. Yani kıvamı sürekli bir kontrol halindeydi. Siz de yine ununuzu koyarken kontrol ederek koyabilirsiniz. Kıvamı da zaten ne çok cıvık olacak ne de çok katı olacak. Videoda zaten göreceksiniz. Annem yoğurdukça ben kıvamına göre un eklemesi yapıyorum. Söylediğim gibi tam 8,5 kilo un kullandık. Yavaş yavaş ekledik. En son kıvamı bu şekilde oldu. Videoda da gayet net bir şekilde gözüküyor. Eğer varsa geçen seneden daha iyi mayalanması için kalan tarhananızı ekleyebilirsiniz. Yoksa bu aşamayı atlayabilirsiniz. Biz ekledik biraz. Daha sonra ağzının hava alabileceği bir bez örterek dinlenmeye bıraktık. Biz 5 gün mayalanmaya bıraktık. Bu 5 gün boyunca da her gün ağzını açıp karıştırdık. Bu süreyi bir hafta tutan da var, 10 gün yapan da var, 21 gün yapan da var. Ama biz çok fazla ekşi sevmediğimiz için bu süreyi kısa tuttuk. Gayet de mayalandı, bir sıkıntı yaşamadık. Yani bekletme süresi tamamen size kalmış. Söylediğim gibi biz 5 gün boyunca mayalandırdık ve bu 5 gün boyunca her gün de karıştırdık. 4. gün karıştırdığımızda 3 yemek kaşığı kaya tuzu ekledik.
Başka bir tuz kullanmadık. Söylediğim gibi 3 yemek kaşığı kaya tuzu. Karıştırmadan ağzını kapattık tekrar. Burada şunu belirtmek istiyorum. Kullandığınız her neyse ağzını kapakla kapatmayın. Hava alabilecek bir örtüyle kapatın. Çünkü hava almazsa küflenir. Bu da bir püf noktası. Beşinci günde artık tarhanamızı döküyoruz. Biz gördüğünüz gibi böyle bir naylonun üzerine döktük. Normalde Ankara'da bir günü bile bulmadan kururdu tarhana. Ama biraz havadan, biraz da galiba naylonun üzerine serdiğimiz için biz kurutmakta çok zorlandık. Bu aşamada siz bir naylonun üzerine değil, bir temiz bezin üzerine dökün. Söylediğim gibi kurumasında çok zorlandık. Annem sürekli karıştırmasına rağmen bir günün sonunda hala kurumamıştı tarhanamız. Daha sonra hatta videonun ilerleyen kısımlarında da göreceksiniz. Tarhanayı artık sıyırıp biz temiz sofra bezinin üzerine döktük. Kuruması daha çabuk oldu. Tarhanayı döktükten sonra böyle sürekli karıştırın ki kuruması daha çabuk olsun. Tabii güneşi gören bir yerde olması ve hatta rüzgar da varsa kuruması daha kısa sürede olacaktır. Burada da gördüğünüz gibi naylonun üzerinden aldık ve tarhanamızı temiz bir sofra bezinin üzerine döktük. Annem robottan daha kolay geçmesi hem de daha iyi kuruması için böyle minik minik parçalara ayırdı. Yani eliyle ufaladı. Tarhana çok kurursa robottan geçirmesi çok zor olacağı için burada hafif nemliyken robottan geçirmeye başlıyoruz. Bu aşamada ince olması daha kolay oluyor. Aklınızda bulunsun. Zaten belli de oluyor. Hafif nemli gördüğünüz gibi. Robottan çekiyoruz ve artık kuruması için bekletiyoruz. Gördüğünüz gibi gayet güzel kurudu. Videoda ışıktan kaynaklı sanırım. Çok güzel kırmızı olmasına rağmen biraz beyaz duruyor. Tarhanamız gayet güzel kurudu ve artık hazır. Annem robottan geçirdikten sonra bir de süzgeçten eleyerek geçiriyor. Süzgeçten geçenler incecik oluyor. Kalanlar da böyle biraz kalın kalıyor. İncecik olanlar işte böyle kum gibi, o kadar güzel ki. Kışın gönül rahatlığıyla katkısız, doğal, kendi yaptığınız ürününüzü yiyebilirsiniz. Çocuklarınıza da gönül rahatlığıyla yedirebilirsiniz. Her şeyin ne kadar pahalı olduğunu düşünürsek bence evde yapmak daha güzel. En azından ne yediğimizi biliyoruz. İçine çok farklı malzemeler koyarak yapanlar da var. Ama biz böyle yapıyoruz. En basit haliyle böyle de çok lezzetli oluyor. Denerseniz mutlaka yorumlara yazın. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler.